Kabızlık yaşanmaması için size 4 önemli öneride bulunmak istiyorum. Bu probiyotikler prebiyotiklerle kombinlenmelidir. Kabızlığı önlemeye dair bir besin grubunu tüketmiş oluyoruz biz. Herkese merhaba. Bu hafta tüp mide ameliyatından sonra hastalarda en çok görülen bir problemden bahsedeceğiz. Kabızlık. Kabızlık yaşanmaması için size 4 önemli öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle neden kabızlık yaşandığı hakkında biraz bahsedeyim. Kabızlık hastaların tüp mide ameliyatından sonra 15 gün sıvı dönemde ve 15 gün püre dönemde beslendiği dönemde gözüküyor en çok. Bunun nedeni de bağırsak kanalına herhangi bir katı gıda geçişinin olmamasından kaynaklanıyor. Hastalara özellikle demek istiyorum ki lütfen bu konuda panik yapmayın. Kabızlık püre döneminden sonra yavaş yavaş geçmeye başlayacak. Katı dönemi beslenmesine geçtiğimiz zaman da herhangi bir sorun kalmayarak gayet çözülmüş olacaktır. Kabızlığın neden yaşandığını merak edecek olursak, meyveleri kabuksuz tükettiğimizden, sağlıklı karbonhidrat grubunu yani sebze grubunu yeteri kadar alamadığımızdan, özellikle çiğ yiyemediğimizden, yeterli sıvı miktarı alamadığımız için. Çünkü genel olarak ameliyat sonrası hastalar ya bir şeyler tüketmeye korkuyor, zaten mide hacminin küçülmesiyle yeteri kadar tüketemiyor oluyorlar. Bu yüzden sıvı miktarının ciddi oranda azalmasından dolayı, fiziksel aktivitenin kısıtlanmasından dolayı biz kabızlık görüyor oluyoruz hastalarda. 4 önemli öneri aslında tamamen bunlarla ilgili. Benim için ilk olan ve en önemlisi olan probiyotik ve prebiyotiklerin hastanın diyet listesine tamamen eklenmesi. Probiyotik nedir? Probiyotik, hastaların bağırsak mikrobiyotasına olumlu yönde etkileyen, iyi gelen iyi bakterilerdir. Bu probiyotikler prebiyotiklerle kombinlenmelidir. Peki probiyotik kaynaklarımız nelerdir? Birincisi besinlerden aldığımız probiyotikler vardır. Bunlar fermente olan kefir gibi, ev yoğurdu gibi besinlerdir. Peki diğer türlü nasıl alabiliriz? Bunlar da ek gıda olarak yani takviye olarak alabileceğimiz probiyotiklerdir. Hastalarımıza özellikle ilk zamanlarda diyoruz ki seçtiğiniz probiyotikler kesinlikle ve kesinlikle toz formda olsun. Bunu ya ılık suyla karıştırarak tüketin ya da yoğurdunuza katarak tüketin diyoruz. Ve genellikle hep olumlu dönüşler alıyoruz. Kabızlığı %80 oranında önlediğini görüyor oluyoruz. Peki prebiyotikler nedir? Prebiyotikler ise tamamen probiyotiklerin besin kaynağıdır. Özellikle püre dönemine geçildiği zaman sizden istediğimiz probiyotiklerle prebiyotikleri kombinlemek. Prebiyotikler sebzeleri içeriyor oluyor. Bu prebiyotik mesela püre döneminde bir kase ev yoğurduyla birlikte enginar püresi tüketildiğinde tamamen kombinlenmiş oluyor ve tamamen kabızlığı önlemeye dair bir besin grubunu tüketmiş oluyoruz biz. İkinci en önemli kaynak yine aynı şekilde lifleri tüketmektir. Lif grubu gündelik olarak minimum kadınlarda 25 gram olarak alınmalı, erkeklerde ise 35 gram alınmalıdır. Günlük tüketimimiz bu şekilde olmalıdır. Biz özellikle yine ameliyattaki sıvı dönemde bu lif grubunu tam alamıyor oluyoruz. Püre döneminde düzene gireceğimiz için panik yapmadan bu dönemi birazcık daha bekliyor olabiliriz. Bir sorun yaşanmaz. Daha sonrasında üçüncüsü dediğimiz gibi tekrar sıvı tüketimi. Mide hacmi küçük olduğu için biraz daha az sıvı tüketiyor oluyoruz normale göre. Günde minimum 1,5 litre kadar su tüketmenizi bekliyoruz ve daha sonrasında zamanla bunu 2 litreye kadar, 2,5 litreye kadar da arttırmanızı istiyoruz.
Dördüncü ve en önemlilerinden biri olan fiziksel aktivitenizi de sürekli arttırmanızı bekliyoruz. Biz ekip olarak ameliyat sonrasında hemen geliyoruz ve odamıza diyoruz ki lütfen yürüyün. Ne kadar fazla adım atarsanız aslında o kadar çabuk iyileşmiş oluyorsunuz. Yine taburcu olduktan sonra da biz diyetisyenler olarak zaten size her zaman öneriyor oluyoruz ki her gün adım sayısı konusunda kendinize rekabet halinde olun. Bir gün 1000 adım attıysanız diğer gün hedefiniz 1001 olsun. Böylelikle hem kilo vermenize ivme kazandıracaksınız hem de kabızlık problemi yaşamayı önlemiş olacaksınız. Tekrar söylüyorum ki kabızlık tamamen geçici bir durumdur. Sıvı döneminden püre dönemine, püre döneminden de katı dönemine geçiş yaptığımız zaman tamamen ortadan kalkacaktır. Benim söylediğim bu başlıklar tamamen kabızlığınızı minimuma indirecek önerilerdir.